Kedi sahibi olmak istiyorsunuz, o mırıl mırıl dostunuzla aynı eve paylaşmanın hayalini kuruyorsunuz ama sırf bu düşünce bile gözlerinizi sulandırmaya, hapşırmanıza yetiyor mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Kedi alerjisi milyonlarca insan için tam da bu hayalin önündeki en büyük engel. Ama belki kulağınıza bir şeyler çalınmıştır. Hipoalerjenik kediler. Peki bu gerçekten de alerjisi olanlar için sihirli bir çözüm mü? Yoksa sadece iyi bir pazarlama taktiği mi? Gelin bu konunun derinine, bilimin bize ne söylediğine hep birlikte bakalım. Bu durum kedi severler için gerçekten de çok can sıkıcı bir ikilem. Yani bir yanda o sevgi dolu pohuduk dostlar var, diğer yanda ise bir türlü bitmeyen hapşırıklar, kaşıntılar, nefes darlığı. Eğer bu durumu bizzat yaşıyorsanız ne kadar zorlayıcı olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. İnternette şöyle bir alerji yapmayan kedi araması yaptığınızda karşınıza hemen bu üçlü çıkıyor değil mi? Sibirya kedileri daha az alerjen üretiyormuş, Sphynx kedisi zaten tüysüz olduğu için sorun olmazmış gibi iddialar havada uçuşuyor. Ama acaba bu popüler inanışların bilimsel bir dayanığı var mı? Gerçekten çözüm bu kadar basit mi? O zaman gelin işe en temelden başlayalım ve bu hipoallerjenik kedi meselesinin bilim karşısında ne durumda olduğuna bir bakalım. Hazırsanız çok yaygın bir efsaneyi hep birlikte çürütmek üzereyiz. Bakın, lafı hiç dolandırmayalım. Konunun en yetkili kurumlarından biri olan Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi'nin açıklaması bu. Son derece net, son derece açık. Belki ama gibi kelimelere hiç yer bırakmıyorlar, gerçek anlamda hipoallerjenik bir kedi ırkı yok. Nokta. Üstelik bu görüşte yalnız da değiller. Diğer büyük sağlık kuruluşları olsun, on binlerce bilimsel makalenin toplandığı dev veri tabanları olsun, hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani bu, bilim dünyasında üzerinde tartışılan bir konu değil, tam bir fikir birliği var. Hipoalerjenik evcil hayvan diye bir kavram bilimsel olarak desteklenmiyor. Peki o zaman aklınıza şu soru geliyor haliyle, bu iddialarda nereden çıktı? Cevap aslında oldukça basit. Çoğunlukla pazarlama stratejilerinden ve bilimsel olarak çok da güçlü olmayan, genellenemeyecek kadar küçük gruplarla yapılmış birkaç çalışmadan ibaret. Yani arkasında sağlam, sarsılmaz bir bilimsel temel yok. Tamam, efsaneyi bir kenara bıraktığımıza göre şimdi işin gerçek bilimine odaklanabiliriz. Madem ki sorun kedinin ırkı değil, tüyünün uzunluğu ya da kısalığı değil, öyleyse bu alerjilerin arkasındaki asıl suçlu kim? Sizi tanıştırayım, Feldelt 1. İşte alerjinizin asıl kaynağı bu mikroskobik protein. Kedinin tüyleri değil. Ve en önemli nokta şu ki, Sphynx kedisinden Sibirya kedisine, sokaktaki tekirden Van kedisine kadar istisnasız bütün kediler bu protein üretiyor. Peki bu protein nerede? Esas olarak kedinin salyasında ve derisindeki yağ bezlerinde. Şimdi düşünün, kedi kendini temizlemek için ne yapıyor? Sürekli yalanıyor. İşte bu sırada salyasındaki felde-1 proteinini alıp bütün tüylerine ve derisine yayıyor. O tüy ve deri döküntüleri de eve yayılıyor. İşte bu yüzden kedinin tüyünün uzun, kısa, hatta hiç olmamasının bir önemi kalmıyor. Alerjen her yere bulaşıyor. Ve işleri bir tık daha karmaşıklaştıran bir detay daha var. Felde-1 vakaların yaklaşık %95'inden sorumlu, yani filmin başrol oyuncusu. Ama sahnede tek başına değil. Bazı insanlarda alerjiyi tetikleyebilen Felde-2, 3, 4 gibi başka minör proteinler, yani yardımcı oyuncular da mevcut. Şimdiye kadar anlattıklarım size durumu biraz umutsuz gibi göstermiş olabilir. Tamam, demek ki bana kedi yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama durun. Hikayenin en şaşırtıcı ve aslında en çok umut veren kısmına şimdi geliyoruz. Şu grafiğe bir bakın. Farklı kedilerin ne kadar Felde-1 ürettiğini gösteriyor. Soldaki çubuk en düşük seviyeyi, sağdaki ise en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Aradaki o devasa farkı görebiliyor musunuz? İşte bütün meselenin kilit noktası tam da bu. Önemli olan ırklar arasındaki fark değil, birey olarak kediler arasındaki o inanılmaz fark. Evet, yanlış duymadınız. 80 kat. Bu bir yazım hatası değil. Yapılan bilimsel araştırmalar en düşük seviyede Feldil-1 üreten bir kedi ile en yüksek seviyede üreten bir kedi arasında tam 80 kata varan bir fark olabildiğini ortaya koyuyor. Bu rakam, kedi alerjisi hakkında bildiğimiz her şeyi temelden sarsan adeta devrim niteliğinde bir bilgi. Peki, bir kedinin ne kadar alerjen üreteceğini ne belirliyor? İşte burada bilimsel olarak kanıtlanmış bazı ilginç faktörler devreye giriyor. Mesela kısırlaştırılmış erkek kediler
Testosteron seviyeleri düştüğü için kısırlaştırılmamış olanlara göre 3 ila 5 kat daha az fel D1 üretiyor. Ya da yaş ilerledikçe kedilerin de bu proteini üretme eğilimi azalıyor. Gördüğünüz gibi her kedi gerçekten de kendine özgü bir dünya. Harika. Artık biliyoruz ki asıl mesele ırk değil, kedinin bireysel olarak ne kadar FeLD1 ürettiği. Peki bu teorik bilgiyi alıp pratiğe nasıl dökeceğiz? Yani alerjinizle uyum içinde yaşayabileceğiniz o özel kediyi nasıl bulabilirsiniz? İşte size bilimin önerdiği 3 adımlık yepyeni bir yol haritası. Birinci ve en önemli adım, o hipoallerjenik kelimesini ve bütün ırk etiketlerini aklınızdan çıkarın. Odaklanmanız gereken tek şey kedinin kendisi. İkinci adım, test etmek. Cevap, kedinin salyasında gizli. Ve en doğru sonucu almak için farklı zamanlarda birkaç örnek almak en iyisi. Ve son olarak üçüncü adım, salya analizi. Bu testler size o kedinin gerçekten de sürekli olarak düşük seviyede alerjen üretip üretmediğini kesin olarak söyleyebilir. Peki ya gelecek? Bilim ve teknoloji bu sorunu sadece idare etmekle kalmayıp belki de kökünden çözmek için bize ne gibi umutlar sunuyor? Ufukta neler var? Şu zaman çizelgesine baktığımızda anlayışımızın ne kadar hızlı geliştiğini görmek gerçekten müthiş. 90'larda pazarlama iddialarıyla başlayan yolculuk, 2010'larda bireysel farklılıkların keşfiyle sağlam bir bilimsel zemine oturdu. Ve şimdi CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileriyle yepyeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Gelecekte tamamen alerjisiz kedilere ulaşmak için bilim insanları şu an 2 ana patikayı araştırıyor. Bir yanda daha geleneksel bir yöntem var, seçici üretim. Yani doğal olarak en düşük FeLD1 seviyesine sahip kedileri bulup nesiller boyunca sadece onları çiftleştirmek. Bu yöntem işe yarıyor ama takdir edersiniz ki oldukça yavaş ilerliyor. Diğer yandaysa çok daha fütüristik bir devrim var, CRISPR teknolojisi. Buradaki hedef FeLD1 proteinini üreten geni doğrudan bulup kapatmak. Bu tabii ki çok daha hızlı bir çözüm olabilir ama aynı zamanda bir canlının genetiğiyle bu kadar oynamak doğru mu gibi çok önemli soruları da beraberinde getiriyor. Az önce sorduğumuz o önemli soruya, yani genetik müdahalenin kediye bir zararı olup olmayacağı konusuna geri dönelim. İşte bilim insanlarını bu yolda ilerlemeye teşvik eden çok ama çok ilginç bir bulgu var. Yapılan analizler gösteriyor ki bizim için baş belası olan bu FeLD1 proteini kedinin kendi sağlığı için hayati bir role sahip olmayabilir. Yani bir nevi evrimsel süreçte kalmış, gereksiz bir protein olabilir. Eğer bu kesinleşirse, onu genetik olarak ortadan kaldırmak, kediye hiçbir zarar vermeden sadece bizim alerji sorunumuzu çözebilir. Bu da tabii ki tüm denklemi değiştiriyor. Özetlemek gerekirse hipoalerjenik kedi kavramı şu an için bir efsaneden ibaret olsa da bilim bize 2 harika kapı açıyor. Birincisi, mevcut kediler arasından testlerle bize uygun olanı bulma yolu. İkincisi ise gelecekte bu sorunu tamamen ortadan kaldırma potansiyeli. Bu da bizi son ve üzerinde düşünmeye değer bir soruya getiriyor. Teknolojinin bu imkanı sunduğu bir gelecekte sizin seçiminiz ne olurdu? Alerjisiz bir yaşam için genetiği değiştirilmiş bir kediyi ailenize kabul eder miydiniz?